Herkese selamlar dostlar. Evet biliyorsunuz daha önce hep sesimle birlikte oluyorduk. Sesimle çekiyordum kayıtları ama artık kendimi de kayda alarak videolarıma devam etmek istiyorum. Zaten çok yakında YouTube katıl üyelikleri de başlayacak. Orada da bu şekilde devam edeceğiz. Hatta canlı yayınlar yapacağız. Hem katıl üyeliklerine ayrı olarak hem de herkese açık olarak. Bu nedenle artık kendi görüntümü de paylaşma kararı aldım. Gelin hadi hemen gündeme geçip üstüne tekrar grafiklerimizi konuşalım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çekirdek perakende satışlar ve perakende satışlar açıklandı. Amerikan halkı tüketmeye devam ediyor. Bunu çok açıklıkla görebiliyoruz. Burada beklentinin de üstünde geldi. Ancak geçtiğimiz haftanın en önemli tabii kararı faiz oranı kararıydı. Beklenti dahilinde 25 baz puan bir indirim yapıldı. Sonrasında ise Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geldi. 231 binle beklentinin altında kaldı açıklanan veri. Peki önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Hemen ona bakalım. Üretim ve hizmet satın alma PMI'ları gelecek. 19.35'te Salı günü Fed Başkanı Powell'ın konuşması var. Çarşamba günü yeni konut satışları geliyor. Önemli olanları sayıyorum sadece. Zaten görebiliyorsunuz. Perşembe günü çok önemli gayri safi yurt içi hasıla gelecek. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek ve ikinci el konut satışları gelecek. Perşembe günü ve Cuma günü çok önemli veriler bizi bekliyor. Cuma günü de çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksi aylık ve yıllık olarak karşımıza çıkacak. Evet dostlar hemen grafiklerimize geçelim. Nasdaq 100 ile başlayalım. Evet Nasdaq 100 ile ilgili Cuma gününde bir tweet attım. Hemen haftalıkta onu göstereyim ilk başta. Sonrasında günlüğe geçip bakalım. Şimdi görüyorsunuz haftalıkta şuradaki tepeleri birleştirerek oluşturduğumuz direncin de üstünde güzel bir kapanış yaptık. Hacim de fena değil. Haftalık hacim biraz ortalamanın altında kalmış ama günlük hacime bir bakalım hemen. Evet günlük hacim ortalamayı yakalamış. Hacim fena değil diyebiliriz. Şu son 3 günün hacmi zaten diğer günlerden çok daha fazla. Evet artık yavaş yavaş 25.844'deki ilk hedefimi konuşmaya başlayabiliriz. Buraya ne kadarlık bir süre şeyimiz kalmış bakalım hemen. Yaklaşık %5'lik bir gidecek daha yolumuz var gibi görünüyor şu anda. Evet burada en önemli peki destek noktamız neresi? Öncelikle şu kırdığımız nokta benim için önemli bir destek noktası. Ancak daha aşağı gelmek isterse de bakın burada faiz kararı gününde de buradan çok ciddi bir tepki aldı. Hacmi de görüyorsunuz. Hacim de iyi. O nedenle 23.966 bölgesi. Şuradaki eski aslında swing high bölgesi. Bu bölge çok önemli diyebiliriz. S&P 500'e hemen geçelim. S&P 500 de zirvesinde kapanış yaptı. Bu kanalı biliyorsunuz daha öncesinden çizmiş ve takip etmiştik. Bu kanal üstünde de devam ediyoruz. Artık kanalın direnci ve desteği olacak şekilde S&P 500'ü de takip edebiliriz. Buradaki de ilk biliyorsunuz hedefim 6.968 dolardı. Oraya da artık yaklaşık burada da sanırım %5 civarı kalmıştır diye düşünüyorum. Evet %4,5 %5 civarı da şu anda İlk hedefimize var. Bunları hedef olarak bahsediyorum ancak buraya geldiğinde satış yaparım, kar alırım anlamında değil. Buradaki tepkilere bakacağız. Yani burada bir satış mumu, çok ciddi hacimli geri çekilme mumları görürsek ancak bizler için kar al noktası olabilir. Yoksa endeks şu anda boğa görünümünde devam ediyor. Evet hemen Russell 2000'e geçelim. Russell 2000'de de Cuma günü tabi Perşembe günü iyi bir alış geldi. Hacimlere bakın, hacimler çok güzel, yeşil mumların hacimleri. Cuma günü bunun bir düzeltmesi oldu. Zaten önceki zirvesinden bir düzeltme oldu. Endeks gidecekse Russell 2000'in de gideceğini düşünebiliriz. Hatta Russell 2000 belki endeksten biraz daha ivmeli devam edebilir. Burada da artık 2471 üstündeki kapanışlarda daha yüksekleri hedefleyeceğiz. Evet endeksler iyi. VIX nasıl? VIX korku endeksi de tabi yine desteklerine çekilmiş durumda. 50 günlük ortalamanın da altında seyrediyor. 14.74 civarı, 14.50 civarı biliyorsunuz. Buradaki destekler. Bunu her hafta anlatıyorum. Tekrar anlatmama gerek yok. Buralarda hedge pozisyonu almak isteyenler sadece. Bu beyaz bölgelerde 14.74, 13.59, 12.75. Daha da aşağıya gelirse 11.78, 11.80'lerde kademeli VIX pozisyonlu, VIX long pozisyonları açabilirler. Ama hedge amaçlı, yani burada kendi portföyünüzün de riskini kontrol ederek bunları hesaba katarak bunları açmanız gerekiyor. Bu sefer hedge olacağım diye zarar da etmeyin. Evet Max 7'a geçelim. Apple'la başlayalım. Apple geçtiğimiz haftayı güzel kapatan Max 7 hisselerinden biri.
buradaki yükseği de aldı. 247 dolarlık burada önemli bir direnci var. Buraya geldi. Bence 247-248 dolar üstünde artık zirveyi hedefleyecektir, 260 dolar olan. Sonrasında da zirvedeki hareketlerine bakacağız. Bunu daha önce nerede gördük? Google'da gördük. Zirve üstü kapanışlarda bence Apple'da pozisyon almak gerekiyor. En azından ben kendi açımdan öyle düşünüyorum. Evet, Amazon'a geçelim. Amazon tabiri caizse şu desteği artık yaktı. Yani bakın kaç yerde temas var. Yine tam destekte kapatmış. Şurada da şu şekilde biraz daha büyüteyim. Bir direnci var, bir düşeni var. Artık bu bölgenin üstünde kapanış yapması şart. Yoksa aşağıda 50 günlük ortalamanın da altına kırarsa düşüş sertleşir. Burada da daha önce de söylemiştim, artık zirveye yaklaştık. 242.52 zirvesi. Bunun üstündeki kapanışlarda daha yukarıları hedefleyebilir. Evet, Google, Maximum şirketleri içerisinde benim örnek verdiğim hisselerden biri. Gördüğünüz gibi bakın burada söylemiştik. Zirve üstündeki kapanışta burası çok önemliydi. Devam edebilir, hızlanabilir demiştik. Nitekim burada pozisyon açan biri %23'e yakın, yaklaşık kaç günde diyelim, 25 Ağustos'tan, yani bir ay bile değil, bir ay bile olmayan bir sürede %25'e yakın bir getiri sağlamış. Maximum şirketinde bence çok çok iyi bir kazanç diyebilirim. Peki ne kadar devam eder Google? Şurası 1618 Fibonacci noktasını görüyorsunuz. 248 dolarda. Burayı da gap up'lı biraz yapmış. Yani bu bölge önemli. 248 doların altında 244 dolar civarı var. Eğer onun da altına inerse 241 dolar desteği olacaktır. Devam etmek isterse yukarıda orta uzun vadede 314 dolara kadar en azından yolumuz var gibi görünüyor şimdilik. Evet, Meta'ya geçelim. Meta biliyorsunuz benim de elimde olan bir hisse, epey de yordu yani, çok böyle sınırlı hareketleri var. Ekside de artıda da stop da ettirmedi. Şu anda düzgün bir kâra da geçti diyemeyiz henüz ama artık karar noktasına hemen hemen gelmiş. Çünkü şuradaki swing high bölgesinde 795.46 doların üstündeki kapanışlarda ya hızlanacak ya da buradan sert bir tepkiyle tekrar buradaki kanal desteğine, hatta 50 günlük ortalamasına gelmek isteyecektir. Ancak şuraya bakarsak 50 günlük ortalama epey iyi destek olmuş. O nedenle ben burada artık 50 günlük ortalamanın altındaki 1 ya da 2 günlük kapanış, endeksi de dikkate alarak karar vereceğim. Kapanışı stop olacak şekilde bu trendi sürmeye çalışacağım diyebilirim. Microsoft'a geçelim. Microsoft'u da geçtiğimiz hafta almıştım biliyorsunuz. Şu bölge önemliydi. Bu bölgenin üstünde eğer kapanış yaparsa alırım demiştim. Evet, aldık. Sonrasında aşağıya kapanış yaptı ama genelde şu şekilde ben yapıyorum arkadaşlar. Kırılımı yaptığı mumun dibi benim stopum oluyor. Genelde bu şekilde baktığım, pozisyon aldığım yerlerde. Yani buranın dibi 507 dolar. 507 doların altında bakıyorum, hiç kapanış yapmamış. O nedenle stop olmadım, devam ettim. Son gün Cuma günü mumu görüyorsunuz, hacme bakın, hacim çok iyi. Buradaki mum da bu bölgenin de üstünde kapanış aldı. Artık 532 dolara doğru sanırım yola çıktık diyebiliriz. Yine bu bölgeler stop olacak şekilde devam edebiliriz. Nvidia'ya geçelim. Nvidia Cuma günü, Perşembe ve Cuma günü 50 günlük ortalamanın üstünde yer almaya çalışıyor. Hacimler de fena değil. Şuradan görebilirsiniz. Ancak tabi bu bölge biraz bence testere bölgesi. O nedenle bu bölge bana long ya da short açısından bir fikir vermiyor. Long açısından fikir vermesi için buranın üstünde, yani yaklaşık 185 doların üstünde kapanışlar alması gerekiyor. 50 günlük ortalama önemli desteğimiz. Daha da aşağıya gelmek isterse 171 dolara kadar bir geri çekilme sağlanabilir. Evet, Tesla'ya geçelim. Tesla biliyorsunuz şuradaki hareketini yakalamıştık. Burada kısa sürede %14, %15, hatta bir günde bir kar almıştım. Şimdi bir bayrak yapıyor. Bu bayrağın kırılım yönü bence hareketinde devamını sağlayacaktır. Eğer yukarı kırarsa hareket devam edecektir. Önceki zirvesini de hemen şurada işaretleyelim. Yaklaşık 488 dolar, 488.50 dolar. Zaten bu hareketin de sanki bu formasyon hedefi de oraya geliyor gibi görünüyor. Eğer kırılım yukarı olursa önceki zirvesini Tesla görecektir. Ancak aşağıya olursa bu sefer aşağıdaki desteklerimiz 401 dolar ve 367 dolar civarları. Evet, çok sorulan hisselerimize geçelim.
Palantir buradaki yapıyı bozdu. Hemen şurada demiştim, artık yapı bozuldu. Buradan sonra artık düşünülecekse long, buradan sonra düşünülebilir diye. Ve sonrasında hemen bakalım ne kadarlık, çok kısa sürede %10, 11'lik bir kar elde ettirmiş durumda. Artık yavaş yavaş buradaki zirvesine yaklaşıyor. 190 dolar. Aynı zamanda şu kanalda görüyorsunuz hemen hemen bu bölgede kanalın direnci. O nedenle burası önemli bir direnç olacaktır. Buradaki artık geri dönüş mumu ya da devam mumlarına bakmak gerekiyor. 190 dolar üstündeki kapanışlarda yukarı hareketine devam edebilir Palantir. Hemen AMD'ye geçelim. AMD de burada dirence yapıştı. Bir türlü de üstünde kapanış sağlayamadı. Çünkü burada önemli bir nokta var. 50 günlük ortalamanın altında olduğu için satış baskısı devam ediyor. Bence AMD için önemli bir bölge 164.75 dolar. Eğer 164.75 dolar üstünde kapanışlar alırsa long yönlü daha iştahlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Nibis'e geçelim. Nibius'ta biliyorsunuz bilanço ile gap up yapıldı. Diğer haberle gap up yapıldı ve şimdi artık tekrar burada görmüş olduğu zirvesine yakın bir bölgede kapanış geldi. 100-101 dolar civarının üstündeki kapanışlarda Nibius devam edecektir diye düşünüyorum. Aşağıda epey gap bıraktı. Bu korkutuyor mu sizi diye soranlar var. Yani benim çok güvendiğim bir yatırım hissem biliyorsunuz. Bu bölgeye yaklaşık portföyümün %10'u 12'siyle gelmiştim. Onun içinden sadece %25'inden kar aldım. Eğer aşağı bölgeye gelirse, ya bu gapleri kapatmak isterse oralardan tekrar alımlar yaparım diyebilirim. Ama şu anda çok güçlü bir biçimde Nibius boğada. Sektördeki benzer şirketler de aynı şekilde boğada. Evet, CoreWeave'da Cuma günü aldığım hisselerden yine biliyorsunuz Nibius'la benzer işler yapıyor. Şu artık düşen kırılımı, kanalı, hatta belki bayrağı çok büyük ama yani biz buna düşen kanal diyelim. Düşen kanalı kırdı, üstünde kapanış yaptı. Hacmi görüyorsunuz. Hacim gayet iyi. Şuradaki yatay 124.10 dolar direnci de benim için önemliydi. Çünkü şuralarda takılmış hep. Onun da üstünde kapanış yapması benim içimi rahatlattı açıkçası. Burada artık şu bölge çok önemli destek. Bakın birbirine yakın ortalamaların olduğu bölgeleri önemsiyorum biliyorsunuz. Destekte çok kuvvetli destek oluyor. Eğer burada direnç bölgesinde olsaydı da çok kuvvetli direnç oluyor. O nedenle bu bölgeyi önemsiyorum. Bu bölgenin altındaki kapanışlarda tekrar stop olunabilir. Ancak yukarıda ilk direnci 148.80, şurada gördüğü bölge. Oraya kadar sürmeye çalışacağım. İren'e geçelim. İren, evet, çok kuvvetli bir gidiş görüyorsunuz yani şu bölgelerden. Zaten şurayı çizmiştim ben, buranın üstünde çok hızlanacağını düşünüyordum ama pozisyona giremedim. Çünkü o zaman belki de İren'in potansiyelinin de farkında değildim, bilemiyorum ama burada çok güzel kırılımdan sonra epey bir gitti diyebiliriz. Şu anda da burada bir yine yükselen bir kanal içerisinde devam ediyor. Bunun üstündeki kapanışlarda 44 dolar, ben çok daha orta uzun vadede geleceğini düşünüyordum ama neredeyse artık geldik. 44 dolar hedefine doğru gidecektir. Eğer aşağı kırılırsa 33-38'de bir desteğimiz var. Daha da aşağı gelmek isterse 30 dolar bir diğer desteğimiz diyebiliriz. Evet, HUT sonunda S&P 500 haberinden sonra da bir geri çekilme, bir soğuma yapmıştı ama şurada bir flama, bull flama tarzı bir şey yaptı. Önceki zirvesi bölgesinde biraz konsolide oldu, geri çekildi ve sonrasında swing high ile tekrardan yukarıda kapanış yaptı. Burada Fibonacci 2618'e de yakın bir bölgede kapanış yaptı, 127 dolar. Bu önemli bir kapanıştı. Bakın hacme bakın. Swing high aldığı yerdeki hacim çok yüksek. Yani son dönemlerdeki, bakıyorum şöyle geri giderek, galiba örneği yok. Ya, bir tek şurada mı var? Yok, o da mummuş. Evet, bakın. Bu halka arzından beri en yüksek hacmi Cuma günü olmuş. Bence önemli. Devamı açısından, hareketin devamı açısından önemli diyebiliriz. Yukarıdaki ilk direnci 127 dolar. Daha da devam etmek isteyebilir. Orta vadedeki benim HUD'daki hedefim 164-165 dolarlar diyebiliriz. Aşağıdaki ilk desteğimiz de 117.50 dolar. Hemen SOFA'ya geçelim. SOFA şu kanalını da yukarı kırdı. Hacim de fena değil. Son günlerde biraz hacim de yükselmiş zaten. Artık 34.31 dolar hedefine doğru gidiyor. Buradaki ilk desteğimiz yine bu kanalın
direnç yaptığı bölgeye artık destek yapmak isteyebilir. Biraz yükselip buralarda temaslarda bulunabilir. Daha aşağı gelmek isterse şu bölgesi önemli bir desteği 27.88. Daha da aşağı gelmek isterse bence bu çok daha önemli bir destek. 26.38 dolar, çünkü burada bakın birçok temas var. Ne kadar çok temas olursa o kadar çok destek ya da direnç kuvvetli diyebiliriz. 26.38 dolar önemli desteği. Evet, Upstart'a geçelim. Upstart'ta burada artık yeri kalmamış, gördüğünüz gibi bu destek. Burası direnç. Burası 50 günlük ortalama. Burada da 200 günlük ve 100 günlük ortalamalar var. Yani şu bölge inanılmaz sıkışmış. Bana kalırsa gideceği yöne çok sert kıracak. Yukarı kıracaksa da çok sert kıracak. Aşağı kıracaksa da çok sert kıracak. Bence kırılım görmeden pozisyon almamakta, yeni pozisyon alacaklar için pozisyon almamakta fayda var. HIMS'e geçelim. HIMS'i de biliyorsunuz şu bölgeden almıştım. Cuma günü yaklaşık 59.20 dolardı sanırım. Zaten 59.36 görmüş. Sattım. Neden sattım ondan bahsedeyim. Aslında bir tweette ya da daha önceki bir videomda bahsetmiştim. Şu çizgi benim için HIMS'te çok önemli. Bakın bu bölgede, şu sarı daireye aldığım bölgelerde önemli temaslar var. Burayı kırdıktan sonra aşağı sert bir şekilde aşağı gelmiş. Ve buradan tekrar dip yapısını oluşturup tekrar bu bölgeye yaklaşmış. Evet, yani buraya kadar beklemedim. Çok da adetim değil aslında, yani öyle %1, %2'ye bakmıyorum. Çünkü bu bölgelere yaklaşınca bu tarz hisselerde sert geri çekilmeler olabiliyor. O nedenle ben biraz daha aşağıdan satmayı tercih etmiştim. Ancak şu çizgiyi önemsiyorum. Buradaki tepkilerine bakmak lazım HIMS'in. Geri çekilmek isterse 51.72 önemli bir desteği. Zaten 51.57'de bakın 100 günlük ortalaması var. 50.82'de 50 günlük ortalaması var. Burası yine HIMS için çok güçlü bir destek konumunda görünüyor. United Health'e gelelim. United Health, evet, bull flag'ler yapa yapa şu anda gidiyor. Ne zaman demiştik biz? Çok eskiye dönecek olursak şuradaki düşüş hareketi, şuradaki konsolidasyon hareketi, bakın. Sonra burada tekrar düştüğü harekette ben her zaman şunu dedim. 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış almadan United Health'te ya da böyle bir hissede, böyle düşen bir hissede pozisyon almamak gerekiyor. Çünkü ne kadar düşeceği belli değil. Bakın burada bir gap down yapmış. Burada aşağıya inmiş. Hadi demiş burada toparlıyor mu? Değil. Aşağı düşmüş. Burada bir gap down daha yapmış. Düşmüş de düşmüş. Bakın hiçbir zaman 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar yapamamış. Burada zaten yaklaşamamış bile. Yani buralarda almanın bir mantığı yok. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada almış olsam artık yine kârdayım. Evet, kârdasın ama Mayıs'tan bugüne kadar, yani yaklaşık 4-5 ay sadece beklemişsin. Yani bu 4-5 ayda o kadar çok diğer kağıtlarda karlar kaçırdın ki buradaki artık zamanın sana maliyeti çok yüksek diyebilirim. O nedenle bakalım ne zaman 50 günlük ortalama üstüne atmış. Bugün atmış. Attığı günün kapanışı neresi? Yaklaşık buralar. Evet, buradan %18, %19'luk bir karı cebine koyabilirdin. Sadece yaklaşık bir ayda. O nedenle bunlara da dikkat etmek gerekiyor bence. Ben her zaman diyorum, yani her zaman değil, doğru zaman, işte her zaman değil, doğru zaman. Doğru zaman burasıymış ve buraya gitmiş. Şu anda da United Health gayet iyi gidiyor. Ben şu gap'i kapatacağını düşünüyorum. Eğer 342 dolar üstünde yeni kapanışlar alabilirse, ki zaten buradaki flamanın yukarıya kırdığı anda bunun üstünde kapanışlar yapacaktır. Eğer aşağıya gelirse de 324 ve 316 dolar, hatta 309 dolar 100 günlük ortalaması önemli sıralı destekleri. Evet, CrowdStrike çok güçlü bir yükseliş yaptı biliyorsunuz. Perşembe günü hacimleri de görebilirsiniz. Bu benim almak istediğim hisselerden biriydi. Şurayı çizmiştim. Bu bölgenin üstünde kapanış yapacak olursa alırım demiştim. Ancak gördüğünüz gibi burada kapanış yaptı. Aslında ben böyle durumlarda iğnenin ucu değil ama gövdeye daha çok dikkat ederim. Şu şekilde. Ancak o da tam 50 gün, bunu çizdiğim zaman 50 günlük ortalamanın altında kalıyordu. O nedenle yukarı almak istedim ki daha güvenli bir şekilde pozisyona girebileyim diye. O da bizi şundan etti. Ama bunlar tabii oluyor, yani her hissede her kırılımı yakalayamayabiliyorsunuz. Ancak bence bunu beklemekte bir sakınca ya da bir hata yoktu. Sadece birden çok yükseldi, gap up yapıp yükseldi diyebiliriz. Değerlendiren olduysa herkese bol kazançlar diyelim. Bence şurası önemli. 516.62
hem önceki zirve durumunda görüyorsunuz. Burası ilk direnci olabilir. 516-517 bölgesi diyebiliriz. AppLovin'e geçelim. Evet, yani hafta içi bunu bizim Ahmet'le yapmış olduğumuz yayında da konuşmuştuk. Orada da çizmiştik. Şu kanaldan bahsetmiştim. Yani bu kanalı bir mumda aşağı ya da yukarı kırabilir diye. Bunu ben özellikle çizdim. Yani tek mumda şey mi olur diyeceksiniz, kanal mı olur, ama çok güzel riayet etmiş. Bakın yani yükseliş gayet güzel. Bunu da yukarı kırmış açıkçası. Benim şuradaki beklentim 725 dolar civarıydı. Artık oraya epey yaklaşıyor. Yani cuma günkü hacim de devasa. Cuma günü bazı hisselerde bunu görüyoruz. Yani çok iyi hacimler oldu. Ben onu da yine şeye bağlıyorum. Şuraya geleceğim. Bence şu kırılım önemli bir kırılımdı. Yani bu tepeleri birleştirdiğimizdeki kırılım önemli bir kırılımdı. Buranın da üstünde kapanış artık bence boğanın da şiddetleneceği yönünde yorumlanabilir. Ama bu tabii ki de kesinlik içermez. Artık endeksler epey yükseldi. Her an tetikte olmakta da fayda var. Ancak ben bunun sayesinde bazı hisselerde, işte AppLovin gibi hisselerde bu tarz hacimli mumları gördüğümüzü düşünüyorum. Hemen Oscar'a geçelim. Evet, buradaki bizim yatay destek dirençlerimize Oscar çok uyuyor. Şurada bir düşeni de kırmış tekrar ve 18.80 üstünde kapanış yapmış. Yani cuma günü biraz negatif bir kapanış yapmış ama bu bölgeyi korumuş. Eğer 18.80 üstünde kalmaya devam ederse ilk direnci 20-21 dolar civarına tekrar gelecektir. Onun da üstündeki kapanışlarda 21.79 ve şuradaki zirveye yakın bölgesi olan 23 dolara doğru devam edecektir. Eğer 18.80 altında kapanışlar gelirse 17.37, ki bence burası önemli bir destek, bu bölgeye geri çekilme yaşanabilir. Evet, Limonade'e bakalım. Zirve üstü kapanış geldi. Şunu çizmiştik zaten. Bunun üstünde kapanış aldığı gibi de yukarı hareketini başlattı. Burada 60.41 dolar çok çok önemli artık desteği. Hemen üstünde kapanış yapmış ama bakalım önümüzdeki hafta ne yapacak. Eğer bunun altında kapanışlar gelirse artık şu bölge önemli bir destek diyebiliriz 54.77'ye. Oklo, evet, başka yerleri değerlendirdik. Bu da maalesef bizim için şanssızlık oldu ama çizip atmıştım Twitter'a, değerlendiren arkadaşlar var. O konuda çok çok sevindim. Bana yazanlar da oldu. Teşekkür mesajları da aldım. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar. Evet, biz bunu nerede çizmiştik? Zaten çok yeni aldım çok sorulan hisseler içerisine. Bu bölgedeki konsolidasyon, buradaki simetrik üçgen diyelim, şu bölgeye bakacak olursak nereye kırılırsa oraya devam edecekti. Kırılımı burada aldı. 79.90'da burada pozisyona girmek doğru karardı ve sonrasında hemen çok kısa da bir haftada %71 yapmış. Sonrasında bir soru daha gelmişti bana, hocam burada 90-95 dolarlara geldiğindeydi sanırım. Karı alayım mı, çok yükseldi, yoksa devam edeyim mi diye. Bakın buradaki hacim de önceki günlerin hacmine bakacak olursak çok yüksekti. Burada aslında 85-35 stop olacak, kar stop olacak şekilde devam edilmesi gerekiyordu ki doğru da kararmış. 135-136 dolarlara kadar yükseliş geldi. Oklo'da gerçekten kısa sürede harika bir yükseliş oldu. Değerlendiren olduysa tebrik ediyorum diyebilirim. Evet, Rocket Lab'a geçelim. Rocket Lab bu bölgede devam ediyor. Şurada bir yukarı kırmıştı ancak tekrar aşağıya geldi. O nedenle tekrar 53-54 bölgesinin üstünde daha da rahatlayacaktır. Burada bir desteğimiz var, görüyorsunuz. Aslında bu destek aynı zamanda 50 günlük ortalama çizgisini de görebilirsiniz. Yani 50 günlük ortalama Rocket Lab'a çok güzel bir destek olmuş. O nedenle bizim aslında en önemli buradaki destek noktamız Rocket Lab'da 50 günlük ortalama olacak diyebiliriz. ASTS'ye geçelim. ASTS bu boyu çalıştırdı. Aşağıya kırdı, biliyorsunuz. Buradan bahsetmiştik. Burada acaba bir ayı flaması mı yapıyor dedik. Ancak onu artık bozdu. Bunu silebiliriz. Hatta bence boyu da silebiliriz. Bunu da kaldıralım ve güncel duruma bakalım. Buranın üstüne atması çok çok olumluydu. Bence bu bölgenin üstüne atması. Artık şu düşeni de kırarsa ve üstüne 50 günlük ortalamanın da üstünde kapanışlar alırsa çok çok daha rahatlayacaktır. Belki burayı kırdıktan sonra şu bölgede bir bayrak flama daha ya da bir konsolidasyon bölgesi daha oluşturup deneyebilir. Ya da
kıramayıp aşağı gelebilir. O nedenle buradaki kırılımı takip etmek çok çok önemli. Evet, Archer şu bölgeden, ben bu bölgeye önem veriyordum. Son artık desteği, önemli desteği demiştim hatırlarsanız. Oraya çok yakın bir yerden geri dönüş yaptı. 200 günlük ortalamanın üstüne attı. Kapanışı yaptı. Hacim yine çok iyi. Gördüğünüz gibi bu bölgede şu anda iyi bir kapanış aldı diyebiliriz Archer için. Haber gidişatı da eVTOL'ler için iyi gidiyor şu anda. O nedenle belki ivme devam edebilir. Bence 200 günlük ortalaması, yani 9.31 civarı çok çok önemli bir desteği Archer'ın. Yukarıda da bu bölge bakın yine 50 günlük ve 100 günlük ortalama birbirine çok yakın. O nedenle bir kere de kıramamış bence, hacim iyi olmasına rağmen. Bu bölgenin üstündeki kırılımı ve kapanışı takip etmek lazım hareketin devamı için. Evet, Zeta'ya geçelim. Zeta'da 21 dolar üstündeki kapanışlarda ben artık 24 dolar yolculuğu başlayabilir diyordum. Tabii kesin konuşmamakta fayda var. Biliyorsunuz çok fake breakout'lar da olabiliyor. Bu bölgede bir tutunma çabası var Zeta'da. Perşembe günü buranın üstünde kapanışı yaptı. Cuma günü de buradan %1.85'lik bir yükselişle 21.49 üstünde kapanış yaptı. Bu bölgeyi biraz daha test etmek isteyip yukarı gidebilir. Bakacağız. Ama şu anda en önemli desteğimiz 21 dolar. 21 doların altında kapanış almadığımız sürece 23.98, 24 dolar civarı ilk direncimiz, hedefimiz olacak diyebilirim. Evet, hemen değerli metallere geçelim. Altınla başlayalım arkadaşlar. Altında ben biliyorsunuz şu mumu beğenmemiştim. Kar da çok güzeldi. Buradaki Fibonacci direncime de yaklaşmıştı artık. O nedenle burada kar almıştım ama burada şu anda güzel bir bayrak yapıyor. Bayrak üstündeki kapanışlarda tekrar pozisyona daha yukarıdan da olsa girebilirim. Hiç problem değil. Bu bayrağın kırılımı beklenmeli. Kırılım yönü önemli. Eğer aşağı kıracak olursa bu sefer altında düzeltme başlar. Ancak yukarı kıracak olursa özellikle 3734, 3735 dolar üstündeki fiyatlamalarda, kapanışlarda yukarı hareketine devam edecektir. Evet, gümüşe de devam edelim. Mesela gümüşte ben pozisyonu nerede kapattım? Burada kapattım. Burada kapatmam da çok çok doğru bir karardı bence. Çünkü neden? Bakın şurada tepeleri birleştirdiğimizde buranın altında bir kapanış geliyor. Bu bir. İkincisi, yeşil bir mum, hafif dojiye yakın bir mum ve çok sert ardından kırmızı bir mum ve hacim de yüksek. Burada da tam bir dönüş mumu var. Şimdi bir dönüş mumu almışız. Şuradaki direncin altında kapatmışız. Bu pozisyonu kapatmak doğru bir hareketti. Ancak sonrasında belki burada tekrar Cuma günü pozisyona girilebilirdi. Çünkü aslında şurada yaptığı yapının tam tersini de hemen hemen burada yapmış diyebiliriz. O nedenle gümüş güçlü olarak devam ediyor. 44.89, 44.90 önümüzdeki ilk direnci. Evet, kripto paralara gelelim. Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin şu bölgedeki konsolidasyonuna devam ediyor. Burada yükselen bir trendi var. 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük ortalamaların hepsinin üstünde. Bu bölgede biliyorsunuz altındaydı ve satış baskısı devam ediyordu. Şimdi artık şu bölge, şunu çizelim. Şu bölge çok önemli. Bence 117.400, 117.500 üstündeki kapanışlarda Bitcoin'de yukarı hareketler görebiliriz. Aşağıda da 50 günlük ve 100 günlük ortalamamız olan 114.400, 113.159 civarı da önemli desteğimiz. Şu anda bir fikir veriyor mu pozisyon açısından? Bence bir fikir vermiyor. En azından şuradaki kırılımın yönü önemli. Yukarı kırarsa 123.350 önceki zirvesi olan bölgeye belki bir pozisyon sürülebilir ya da aşağı kırılımlarda ona göre bakılabilir. Ama şu anda long mu short mu derseniz ben flat'im. Long'a hareketler çok daha yakın. Ethereum'a geçelim. Ethereum benim şunu daha önce bir eğitim olarak aslında atmıştım size, biliyorsunuz. Şu anda benim flat bölgemde bu bölge, çünkü bence Ethereum için bir konsolidasyon bölgesi yaptı kendisine. Buranın üstündeki kapanışlar long, altındaki kapanışlar burası, çünkü yüksek dibi, son yüksek dibi, altında kapanış alırsa short olacak şekilde devam ediyorum. Burada bir görüyorsunuz bir üçgen oluşturuyor. Bu üçgenin kırılım yönü de aslında hemen hemen bize pozisyon için fikir verecek gibi duruyor. 50 günlük ortalama burada 4.362'de çok önemli desteği, ama Ethereum için en önemli destek hala 4.000 dolarlarda, 4.065 dolarlarda diyebiliriz. Evet, Solana biliyorsunuz sonradan dahil ettiğim coinlerden biri. Pozisyonum da var. Pozisyonu da tam şuradaki kapanışta aldım. 228 dolarda 5x kaldıraçlı bir pozisyonum var. Şu anda devam ediyor.
Burada da bir bayrak yapıyor. Bakalım bu bayrağın yönü yukarı mı kıracak, aşağıya mı kıracak göreceğiz. Aşağıya kırarsa önemli desteğimiz 222 dolarlarda, 223 dolarlarda. Eğer yukarı kırarsa ilk önemli direncimiz 260 dolarda. Daha da yukarı devam etmek isterse şu bölgeyi, iğne attığı yeri 295 doları direnç olarak takip edebiliriz. Evet, Ripple'a geçelim. Ripple'da da yine biliyorsunuz pozisyonum var. Ripple'daki pozisyonumda yanlış hatırlamıyorsam 2.96 civarına düşürdüm şuradaki düşüşlerde. Burada biraz daha ekleme yaptım. Bir maliyetim var. 5x kaldıraçlı yine. Evet, burada da 50 günlük ortalama civarlarında seyrediyor. Şu düşeni kırdı. Burada da görüyorsunuz bir flama yapıyor diyebiliriz. Artık buradaki kırılımın yönü bence Ripple'daki de yönü belirleyecek. Eğer yukarı kırılım gelirse bence çok hızlıca 3.30 civarlarına, 3.35 civarlarına gelecektir. Ancak aşağı kırılımda ise ilk desteği 2.81.75 ve şurası çok önemli bir destek, artık 2.74 civarları diyebiliriz. Benim pozisyonumun ise stop noktası tam şu bölgenin altı diyebilirim. Şuradan çizeyim. Daha rahat anlaşılır. 2.93 altında benim pozisyonumun stop noktası kapanışlar. Evet dostlar, bugün de Wall Street piyasa analizi ve değerlendirme videosunun sonuna geldik. Bugün sizlerle görüntülü olarak karşınızda oldum. Bundan sonra da böyle olacak. Eğer bugün tanıştıysak sizlerle lütfen abone olmayı unutmayın. Zaten her zaman birlikte olduğumuz arkadaşlar beğenilerini ve yorumlarını eksik etmiyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.